Herkese merhaba, acayip tariflere hoş geldiniz. Bugün sizinle tam ölçüsünde ve tam kıvamında bir sütlaç yapacağız. Öncelikle tencereme 5 su bardağı süt alıyorum, klasik su bardağıyla. Ve 1 su bardağı su ekliyorum. Çünkü kaynama esnasında buharlaşma olacak. Ayrı bir tencerede de yarım çay bardağı pirinç alıyorum tencereme. 1-2 su yıkıyorum, çok fazla nişastasına gitmesini istemiyorum. Ve onu da bu tencerede pişirmeye başlayacağım. Üzerine 2 su bardağı su ekliyorum. Sütün altını yaktım. Pirincin de altını yaktım. Pirinç gördüğünüz gibi kaynamaya başladı ve açılmaya başladı. İyice yumuşayacak pirincimiz. Bu çok önemli. Süt de bir yandan kaynıyor. Bakıyorum pirincimin açılma derecesine. Hala istediğim kadar olmamış ama suyunu çekmiş. Yarım su bardağı daha su ekliyorum üzerine. Çünkü çok yumuşak pirinç olması gerekiyor. Sütlacın içinde ağza gelen pirinçler gerçekten hiç hoş olmuyor. Şimdi pirinç istediğim kıvama geldi. Bakın lapa gibi oldu yani. Yumuşacık oldu. Bu kalan içindeki su önemli değil. Zaten o nişastalı bir su. O da bir kıvam verecek. Kaynayan sütü ekliyorum. Bu tam yarım saat sürdü. Süt yarım saat boyunca kaynadı ve pirinçle buluştu. Şimdi pirinçle birlikte kaynatmaya devam ediyorum. Bu esnada üzerinde oluşan bu kaymağı sürekli alıyorum ben. Çünkü kıvamı bozuyor, içindeki tadı bozuyor. Bir kasenin içerisine 1,5 yemek kaşığı mısır nişastası alıyorum ve üzerine süt ekleyerek onun içinde pütürsüz kalana kadar karıştırıyorum. Bu şekilde iyice karıştırıp erittim nişastayı sütte. Sütü önden yarım saat pişirmiştim. Pirinçle beraber de yarım saat daha pişirdim. Ve şimdi şeker ekleme sırası. Şekeri asla baştan eklemiyoruz. Gördüğünüz gibi 1 bardak ve biraz daha ekledim. Şekeri başta eklerseniz şeker pirinci sıkar ve sütlacın içindeki pirinçler sert olur. Siz onu 2 saatte pişirseniz yumuşamaz. Şekeri sütlacı ocaktan indirmemize az bir zaman kala eklemeliyiz. Nişastayı da ekledim. Şimdi vanilyayı da ekledim ve bu şekilde 15 dakika daha pişiriyorum. Kaynama şekli bu. Ara ara karıştırıyorum ve sadece 15 dakika daha pişirmem yeterli. Zaten kıvamını buldu. İstediğim renge de geldi. Sütlaç yaptığınız zaman rengine dikkat edin. Sarımsı bir renk alması lazım. Yani doğru sürede pişmiş sütlacın rengi sararır. Yani böyle ilk koyduğunuz andaki gibi süt bembeyazsa henüz olmamıştır. Bu sütlaç toplam 1 saat 15 dakika pişti. Ve şimdi kaselere servis ediyorum. Servis ederken de hem pirinci hem sütü eşit gelsin diye karıştırıyorum böyle kepçeyi tenceremde. Eşit bir şekilde dağıtmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi benim burada 7 kase çıktı. Ve üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben toz Antep fıstığı ve küçük kırılmış badem içi kullandım. Pirinç badem diyorlar ona. Fındık da kullanabilirsiniz, ceviz de kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Tüm malzeme listesi açıklamalar bölümünde mevcut. Oradan bakıp yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.